Merhaba Akrep Burcu, kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu video karşına çıktıysa evrenin sana söyleyecekleri var demektir. Zamansız zamana niyetlenmiş bir videodayız. Ne zaman izliyorsanız o zamanın niyetine çalışır diyelim. Hemen şöyle kartlarını açalım sevgili Akrep. Bakalım önce genel enerjinde kartlar bize neler verecek? Hadi bakalım sevgili akrepler. Şimdi sevgili akrep, burada hayatına girmek isteyen yeni bir fırsatın olduğunu görüyorum. Bu para fırsatı, iş teklifi, maddi kapı ya da somut bir başlangıç. Ama hemen arkasından gelen asa onusu ters olarak açıldı ve sana şunu söylüyor. Sen çok yorulmuşsun. Uzun zamandır taşıdığın yükler var sevgili akrep. Sorumluluklar seni biraz tüketmiş olabilir. Asılmış adam hemen arkasında geldiğinde hayat bazen durur gibi hissettirir. Şu anda genel enerjinde tam da öyle olduğunu hissediyorum. Bu kart bekleme, fedakarlık kartı anlamına da gelebilir. Yani şu anki durgunluk aslında zorunlu bir mola olarak karşımıza çıkıyor. Son kartın genel enerjin için asası fakat o da ters açıldı. Burada son zamanlarda üzerinde motivasyon düşüklüğü, bir şeylere başlamak isteyip başlayamama ya da erteleme gibi durumlar yaşadığını görüyorum. Daha çok enerji blokajı da diyebiliriz bu duruma. Ama bu kalıcı değil sevgili akrep. Yani şunu söylemek istiyorum. Yeni bir kapı var genel enerjinde ama önce eski yükleri bırakman gerekiyor. Çünkü evren sana yeni bir başlangıç verirken aynı zamanda şunu da söylüyor. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Bunu aklından çıkarmaman gerekiyor. Hemen devam etmek istiyorum sevgili akrep. Hatta şöyle alacağım kartlarını. Şimdi bu ikinci sırada seçtiğim kartlar genel enerjinin dışında bize bakalım hangi konuda mesaj verecek? Önce burada bir şeylerin belirsizlikle başladığını söyleyebilirim sevgili akrep. Daha çok para alanında belirsizlik, arkandan dönen şeyler, tam göremediğim bir durumun olduğunu görüyorum. Bu konu her neyse netleşmemiş olabilir ya da iş ortamında bir şeylerin arkası henüz bilinmiyor olabilir. Bir diğer kartım mahkemeyle geliyor. Burada yargı anlamında taşıyor. Çok güçlü bir kart aynı zamanda. Hem uyanıştan hem de karar anının geldiğini bildiren bir kart bu. Bir kararın açıklanması ya da bir sonucun ortaya çıkması beklenen bir haberin enerjisini taşıyor. Yani şu an bulanık görünen şey hayatında yakında netleşecek diyor. Özellikle maddi konularla alakalı bir bulanıklık olduğunu düşünüyorsan aslında bu noktada bu kart tam da buna çalışıyor sevgili akrep. Para şövalyesi çok sağlam bir karttır. Düzenli para, yeni iş fırsatı, güvenilir bir teklif, yavaş ama sağlam bir ilerleme enerjisini taşır. Bu hızlı zenginlik değil ama kalıcı güvenli kazanç enerjisini hayatına getiriyor olacaktır. Bir diğer kartın denge. Özellikle hayatındaki para ve iş enerjisi dengeye oturacağı bir sürecin içerisine giriyorsun diyebiliriz. Evet fazla yük var, fazla stresin var, fazla sorumluluk var fakat süreç dengeye oturacak der bu kartın ana mesajı. Şu anda evet bazı şeyler belirsiz görünüyor ama çok yakında özellikle maddi alanda, iş alanında ya da böyle işte al sat işlerinde çok güçlü bir haber veya karar geliyor diyebilirim. Ve bu karar seni daha stabil bir kazanca, daha dengeli bir hayata götürecek sevgili Akrep Burcu. Hemen şöyle devam edelim.
Biraz da aşk hayatınla alakalı enerjilere bakalım. Bakalım aşkla ilgili kartlar bize neler söylüyor. Şimdi kılıç yedilisi aşk açılımlarında özellikle sevgili akrep çok önemli bir karttır. Saklanan duygulardan bahseder. Açık konuşulmayan ya da konuşulması gereken şeylerden bahseder. Gizli düşünceler bazen de küçük manipülasyonların enerjisini taşır. Birisi sana her şeyi söylemiyor olabilir ya da sen birilerinin niyetini, özellikle aşkla bağlantılı niyetini tam kestiremiyor olabilirsin. Savaş arabası burada bu kestiremediğin ya da anlamlandıramadığın olayın hızlanacağından bahseder. Bir mesajla olabilir, bir buluşma teklifi gelebilir ya da ani bir konuşmayla belirsiz olan bir şeylerin belirginleşeceğini söyleyebilir. Evet, yavaş görünen, özellikle aşk hayatında şu an ağırdan gidenler varsa ya da bir şeylerin bir türlü tamamlanamadığını hissedenler varsa, evet, burada sürecin hızlanacağından bahsedebiliriz. Yani gizli kalan bir şeylerin de harekete geçeceğini söylemek mümkün olarak görünüyor. Bir diğer kartın zaten para altılısıyla gelmiş sevgili akrep. Bu özellikle ilişkide denge kartıdır. Yani karşılıklı ilgili alma verme dengesi, birinin sana destek olmasından da bahseder. Yani ilişki tek taraflı olmaktan çıkabilir. Özellikle platonik, hani bu tek taraflı ilgi duyan bir akrep burcuysan, tek taraflı bir aşk hayatın varsa özellikle evet, enerji burada doğrudan senin için çalışır. Yani burada karşılıklı bir enerji akışı var diyebiliriz. Aklındaki kişi, hani hep diyoruz ya, evet, aklındaki kişinin de aklında olabileceğin bir enerjiden bahsediyorum. Evet, son kart şeytanla geliyor sevgili akrep. Bu kart çok güçlü bir enerji. Yoğun çekim, takıntı, tutkulu bağ ya da kopması zor bir enerjiden bahseder. Bazen karmik ilişkilerde de çıkabiliyor. Yani bir kişiyle aranızda güçlü ama biraz da karmaşık bir bağ olacağını da söylemem mümkün sevgili akrep. O yüzden aşk hayatınla alakalı genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir kişi sana karşı güçlü bir çekim hissediyor. Ama her şeyi açıkça söylemiyor olabilir. Ve aranızdaki bağ da kolay kopan bir bağ olmayacak gibi görünüyor. Çünkü burada şeytan enerjisi var ve şeytanın bağı kolay kolay kopmaz. Her zaman kötü enerjileri almıyoruz tabii ki şeytan kartıyla. Şöyle bir devam edelim sevgili akrepler. Şimdi ilk kart, bu sırada açtığım ilk kart Kupa Kraliçesi ile geliyor sevgili Akrep Burcu. Burada ilişkilerde aslında bu kartın bize çok duygusal bir ilişki durumunu temsil ettiğini de söyleyebilirim. Bu kart çok seven, empati yapan, duygusal bağ kuran, kalbiyle hareket eden bir enerji gösterir. Ve şu an ilişkisi olan bir akrep burcuysan, ilişkindeki kişiyle alakalı aklında soru işaretleri varsa, burada bu ilişkide gerçekten duygular var diyebilirim. Fakat ardından açılan kupa sekizisi burada sevgili akrep şunu bize net olarak söylüyor aslında. Evet, sevgi var, duygu var, fakat duygusal olarak karşılıklı yorulma enerjisi de var. Şu an ilişkinde ani bir uzaklaşma yaşıyor olabilirsin. Tabii ki bu senin duygularını da temsil edebilir. Uzaklaşan taraf sen de olabilirsin. Karşı taraf da olabilir. Ve sen ya da o bazı şeyleri bırakmayı, hani geride bırakmayı düşünmüş olabilirsin. Ama bu fiziksel bir ayrılık olmak zorunda değil. Daha çok şu an duygusal bir mesafe olduğunu hissediyorum. İmparatoriçe burada değer görmeme hissini veriyor. Çünkü ters olarak açıldı.
Son zamanlarda ilişkide değersiz hissetme, yeterince ilgi görememe ya da emek verip karşılığını alamama enerjisi mevcut. Bir taraf ben çok veriyorum ama karşılığını alamıyorum hissine kapılmış gibi. Fakat tam da para altılısının altında açılan kart olduğu için artık e, bunun ortadan kalkacağını da söyleyebilirim. Ya da önümüzdeki dönem böyle bir duygu durumunun içerisine gireceksin de diyebilirim. Son kart kupa beşlisi. Geçmişte yaşanan bir kırgınlık, hayal kırıklığı, pişmanlık enerjisini taşıyor. Ama bu kartın çok önemli bir mesajı var. Arkada hala iki dolu kupa var. Yani ilişki tamamen bitmiş değil. Hala kurtarılabilecek bir bağ var. Yani şunu söylemek istiyorum. Özellikle ilişkinde bir bitiş eşiğindeysen bu ilişki bitmiyor sevgili Akrep Burcu. Yani sevgi var ama bazı kırgınlıklar da kalpte birikmiş olabilir. Eğer iletişim kurulursa, duygular açıkça konuşulursa bu ilişki tekrar toparlanabilir diyor kartlar. Şimdi sevgili akrepler, bu dönemde en çok dikkat etmeniz gereken şey zihninizi ve enerjinizi yoran düşünceler. Kartlar aslında bize şunu söylüyor: çok düşünmek, gece zihnin durmaması, stres biriktirmek bedenini yoruyor gibi gösteriyor. Özellikle bu dönemde uyku düzenine dikkat etmen gerekiyor. Yalnız kalıp zihnini dinlendirmek, biraz doğaya çıkmak veya sessizlikte kalmak sana iyi gelecektir. Ayrıca üzerindeki ağır enerjiyi atmak için küçük bir öneri: tuzlu bir duş alabilirsin. Evde kısa bir havalandırma, temizlik yapabilirsin. Birkaç dakika sessiz kalmak enerjini gerçekten hafifletebilir diyor kartlar. Son olarak hemen şöyle ek desteğiyle kapanış yapalım. Bakalım son mesajlar ne olarak gelecek sevgili akrep? Ev kartı ve aşk kartı geliyor. Kartları yorumlayacağım ama önce açılımın genel enerjisini şöyle anlatmak istiyorum. Hayatında bir süredir hem zihinsel hem de duygusal olarak seni yoran, belirsiz bırakan bazı durumlar olmuş olabilir. Bazen beklemek zorunda kaldın, bazen de aynı insanların gerçek niyetini tam göremedin. Ama kartlar gösteriyor ki bu süreç seni zayıflatmak için değil, seni daha güçlü, daha bilinçli yapmak için yaşandı. Kariyer ve maddi konularda dengeler yavaş yavaş yerine oturuyor. Belirsizliklerin olduğu yerlerde gerçekler ortaya çıkacak ve daha sağlam bir yol açılacak. Aşk tarafında ise çok güçlü bir enerji var. Tutku, çekim ve kader hissi yüksek. Fakat burada önemli olan tek gerçek duyguların netleşmesi ve karşılıklı denge kurabilmek. Ve ek desteden gelen ev ve aşk kartları çok net bir mesaj veriyor. Bu süreç sonunda kalbini gerçekten açabileceğin, kendini güvende hissedebileceğin bir bağ kurman mümkün. Yani sadece geçici bir heyecan değil, ait olma ve duygusal güven hissi. Tam olarak bundan bahsediyorum. Bazı akrepler için bu enerji bir ilişkinin ciddileşmesi, birlikte yaşama fikri ya da kalpte burası benim yerim hissi olabilir. Ama unutma sevgili akrep, senin enerjin zaten dönüşüm enerjisi. Zor süreçlerden geçsen bile her zaman daha güçlü çıkarsın. Bazen ben sizleri anka kuşuna da benzetirim. Önce kül olursun, sonra küllerinden yeniden doğarsın. Ve evrenin sana son mesajı şu: kalbinin değerini bilen insanlarla yoluna devam et. Çünkü gerçek sevgi sana kendini eksik değil, tamamlanmış hissettirir. Bugünlük bizden bu kadardı. Evet, biliyorum sesim çok kötüydü. Affınıza sığınıyorum. Rahatsızım uzun süredir. İnşallah toparlanıp daha sık videolar atmaya devam edeceğiz. Tabii ki ne tarz videolar istiyorsanız bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda buraya kadar geldiysen
gerçekten aşk hayatın ya da maddiyatla alakalı bir soru sormak istiyorsan yorumlar kısmına sorunu yaz. Sana kart açıp cevap vereceğim. Sürçülisan ettiysek affola. Kendine çok iyi davran. Hoşça kal, sevgiyle kal.